8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Kulaksızoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Hocam bugün omurgadan, kanal daralmasından bahsedeceğiz. Önce isterseniz bir tanım yapalım. Omurgadaki kanal daralması nedir? Evet, aslında omurga kanal darlığını son zamanlarda duymaya başladık. Neden? Çünkü daha önce biz omurga kanal darlığını tanı koyabilecek bir noktada değildik. Yaşlı bir nüfusumuz yoktu. Yaşlı nüfusumuz 60-65, en fazla 70 dediniz mi insanların son ömürleri, son nefesleri gelirdi. Ama şimdi teknoloji çok ilerledi. Gerçekten son 30 yılda biz yaşlı hastaya bakmayı öğrendik ve yaşlılarımız da oldu, bizler de yaşlandık. Bu ne demek? Bu tecrübeyi edindiğimiz zaman omurga kanal darlığını da öğrenmeye başladık. Son 30 yıldır gerçekten bu kanal darlığı nedir dediğinizde bir yaşlılık hastalığı. Biz yaşlarımızı nasıl görürüz eskiden? Hani çocukluklarımıza gittiğimizde ya 60 yaşına gelmiş artık bir ayağı çukurda derdik. Bak çocukluğumdan hatırlıyorum. Şimdi 60 yaş gençlik. Bence öyle. Yani benim de zaten 60'a merdiven dayadım. O yüzden çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Yani ben dağlara tırmanıyorum. 60 yaşında olduğumu işte 5 sene 6 sene sonra biz de o 60 rantına gireceğiz ama yani her zaman söylüyorum biz yaşlanmayı aslında bütün sistemlerimizi tanıyarak öğrenmeye başladık. Yaşlanmamayı da öğrendik. O yüzden şimdi yaşlılıktaki hastalıkları biz tedavi etmemiz lazım. Yaşlılık hastalığı nedir dediğimizde işte yol yürüme kapasitesinin düşmesi. Biraz yol yürüyor, belini tutmaya başlıyor, öne doğru eğiliyor ve bir bakıyorsunuz bir dönem sonra çöküyor kalıyor. Neden? Beli ağrıyor. Belden aşağıda uyuşmaları oluyor. Ayağında çekmeler oluyor. Hatta idrarla ilgili sıkıntı olmaya başlıyor. O yüzden bakıyor ki ya ben eskiden bir kilometre rahat yol yürürken 300 metrede bir durmaya başladım, dinlenmeye başladım. Bu hayır alamet değil deyip kendini kısıtlamaya başlıyor. İşte kanal darlığının tanısı burada ortaya çıkıyor. Ama bu hastamız gittiğinde 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında da olsa bir doktora gittiğinde muayeneye aldığımızda biz bakıyoruz ayağını kaldırıyoruz, indiriyoruz sağlam. Ya amca, dede, nine sen benden daha iyisin deyip gönderiyorduk. Çünkü bilmiyorduk ki kanal darlığının yol yürüyünce ortaya çıkan bir hastalık olduğunu. Yani şimdi şöyle düşünün, işleyen bir mekanizma var. İşleyen mekanizmada akım beyinden gidiyor, bacağa diyor ki yürü, adım at. Şimdi akım beyinden ayağa doğru git gelde bir işleyiş var. İşleyişte de şu, yol yürümeye başlayınca orada akımda elektrik git gel aslında çok kabaca anlatıyorum ama mekanizması bir işleyen mekanizma ve hemen şişmeye başlıyor. Şişmeye başladığında omurilik kanalının geçtiği yer müsaitse hiçbir problem yok. Siz normal yolunuzu yürüyorsunuz. Kilometrelerce yol yürüyorsunuz. Ama işleme mekanizmasında kanal normal genişliğinin değil de biraz azındaysa bu işleyen mekanizmada yer edinemiyor. Yani işleme duruyor. Ne zaman duruyor? Yol yürümeye başladıktan sonra. Şimdi işte dar kanalın aslında tanısı da burada ortaya çıkıyor. Hasta diyor ki ben eskiden çok güzel yol yürürdüm. Şimdi yol yürüyemiyorum. Öne doğru eğilmeye başlıyorum. Bir dönem sonra çöküp kalıyorum. Ama 2 dakika. Yani şimdi bakın insanlar belim ağrıdı dediğinde bel fıtığından ayırmak için söylüyorum. Ne yapıyorlar? Bir gün, 2 gün, 3 gün evinde istirahat ediyor. Değil mi? Bu bel fıtığı gibi değil. Bu kanal darlığında 2 dakika oturuyor. Nefes alıyor. Ondan sonra tekrar aynı şekilde aynı yeri yürümeye başlıyor. 300 metre mi 300 metre, 50 metre mi 50 metre. Sonra yine duruyor. Bunu aslında Bingöl abi çok güzel bir şey söylerdi. Bingöl Sönmez, kulakları çınlasın. Çok sevdiğim bir abimdir. O kalp damar cerrahıdır. Buna vitrin hastalığı denir Onurcuğum diyordu. Nasıl abi dedim yani nasıl vitrin hastalığı? Vitrini izliyorlar ya dedi. Vitrini aslında izlemiyor. İlgisi bile yok. Yani bir yaşlı amcanın dinlenmek için aynen. Kendine bir bahane uyduruyor. Zaten şimdi şöyle bir şey de var. Ben bir hastamın oğlunun söylediğini ancak hani idrak ettiğimde size güzelce anlatayım. Şaşırmıştım neden böyle söylüyor. Ya hocam annemin bir şeyi yok dedi. Falan. Allah Allah dedim. Niye? Çok abartıyor dedi. Bak dedi şimdi gel kilo vermen için yol yürüyelim dediğinde aman aman ağrılarım oluyor diye 50 metrede bir 100 metrede bir duran kadını benim hanım yani gelini alıp götürdüğünde alışveriş merkezinde bir gün boyunca ayakta geziniyor hiçbir ağrım var demiyor dedi. Bunun dedi tamamen dedi yalan dedi.
Şimdi vitrin hastalığıyla bunu birleştirdiğinizde aslında o kadıncağız ağrısı oluyor ama Dinleniyor. 2 dükkan arası 50 metre değil 5 metre 10 metre gidiyor öbür dükkanda bir yerde oturuyor. Onlar oradan çıkıyor diğer dükkana. Alışveriş merkezlerinde de gün boyunca aslında hiç ağrısızı olmadan rahat rahat gezinebiliyor. Şimdi bu vitrin hastalığı dediğinizde evet doğru ya. Ya vitrin hastalığının aslında karşılığı dar kanal. Aynı zamanda kanal darlığı dışında Bingöl abinin de aslında damardaki tıkanıklık aynı bulguları verir. Yani omurilikteki kanal darlığıyla damar tıkanıklığı bulguları aynıdır ama onlarınki tabii ki ayrımı çok daha farklı. Şimdi o kanal darlığı tedavisi için hasta kendisi geliyor. Diyor ki ben evden dışarı çıkamıyorum. Muayeneye gidiyorum. Muayenem tertemiz. Muayenede kuvvet kaybım yok, en ufak bir problemim yok ama ben yol yürüyemiyorum diye geldiğinde zaten biz tanıyı koymuş oluyoruz. Hocam nedenleri nedir peki? İşte o çok güzel bir soru. Neden biliyor musunuz? Şu gençliğinizin kıymetini bilin. Neden öyle söylüyorum? Gençken sırtınıza binen yükler. Evet. Bu illa hamal olmanızı gerektirmez. Kadınlar için çok güzel, yüce bir görev var. Annelik. Ama annelikte en büyük o görevi yaparken insanların da bir özgürlüğü varmış gibi kilo alma özgürlüğü kadınlara bahşediliyor. Aslında yanlış. O kilo alma özgürlüğünden binen yük omurgaya inanılmaz lezyon yaratıyor. Yani dejenerasyon dediğimiz yıpranma yaratıyor. Ağır kaldırma, ters hareket, spor yapmama, bel kaslarını güçlü tutmama. Bunların hepsi dar kanalın aslında en önemli sebepleri ama %20 bir sebep var dar kanalda yapısal kanal darlığı. Bu da genetik miras. Oluyor. Evet, genetik miras. Yani dar kanalda siz ben ne yaptım da dar kanal olduğunu dediğinizde bir 20 yıl önceye gidin. Bir 30 yıl önceye gidin. Birden gelişse zaten o kanal darlığı siz felç olursunuz. Çünkü kanalın belli bir genişliği var. Düşünün bu genişlikte giderek daralıyor. Aniden daralsa belden aşağı felç olur. Tutmaz. O asla tolere edemez. Sinir o kadar büyük, kanalın daralmasını tolere edecek bir yapıda değil. Ama yavaş yavaş geliştiğinde siz hiç fark etmezsiniz. Bir gün kapınıza şöyle dayanır. Ben yol yürüyünce belim ağrıyor, bacağım çekiyor, belden aşağı uyuşuyor veya altıma kaçırıyorum. Bunu dediğiniz zaman zaten dar kanal iyice uzun bir zamandır sizin kanalınızı daraltmış ve oturmuş. Kliniği de ortaya çıkmış demektir. Hocam bu klinik dışında tanıyı nasıl koyuyoruz? Ya aslında bir de o korku var ya. Gerçekten enteresandır. Şimdi Nurcuğum senin de başına geliyordur. Sizin aslında röntgen. Hani çok kolay ama biz MR dediğimizde yaşlısı genci inanılmaz bir korkuya bürünüyor. MR dediğimiz manyetik rezonans bir filmde biz onu görmemiz lazım. Ama bundan 30 yıl öncesinde ben sadece tomografiye bakıp ameliyatı alırdım. Ne yapardım? Tomografisine bakardık, kanalın darlığını görürdük, orayı tıraşlama ameliyatına girerdik. Ama şimdi çok güzel bir nimet var elimizde. Radyasyon içermeyen, hiçbir şekilde vücuda zararı olmayan manyetik alandan çıkardığımız bir görüntü. Yani MR görüntüsü. Biz o MR'la tanıyı koyuyoruz. Ve tanıyı koyduğumuzda sinir ne alemde? Sinirin üstünde ne kadar ligament dediğimiz kiriş basısı var? Ne kadar yumuşak dokuda problem var? Hepsini görüyoruz ve ona göre de ameliyat planlaması yapıyoruz. Hocam peki bu en çok hangi yaşlarda görülür? Kadın, erkek bir de o kısımda kadınlarda mı daha fazla? Rahmetli babam bir laf söylerdi. Çok da hoşuma giderdi. Bilmiyorum kendisinin lafı olmadığını da düşünüyorum. Çünkü onu daha sonra birçok yerden duydum. Kadınlar hasta olur, erkekler ölür derdi. Ama yani buradan kadınlarımız alınmasın. Babamın lafıdır. Biz kendimiz dinliyoruz anlamına mı geliyor? Çok dinliyorsunuz. Çok da en ufak bir problem olsa siz hemen doktora gidiyorsunuz. Erkeklerde de sonuna kadar dayanma vardır. İşte kanal darlığı da erkeklerde ağırlıklı bir hastalıktır. Ama kadınlarımızın da maalesef başında bir doğum hikayeleri olduğu için özellikle de zor doğumlar, ağır doğumlar, ağır travayda dediğimiz böyle ağrıda kalmalı doğumlar omurganın yıpranmasına sebep oluyor. Ama tabii biz kadınlarımızı sadece İstanbul'daki yaşayan kadınlardan ibaret olmadığını çok iyi biliyoruz. Anadolu'da o sırtında yük taşıyanlar gerçekten hani iki tarafında iki çocuk, karnında bir çocuk, bir de ellerinde eşyalarla hayatını geçirenler
çok daha kısa süre içerisinde kanal darlığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ama bizim kitaplarımız şunu yazar. Kanal darlığı yaşlılık hastalığıdır. %80-85. %15 yapısaldır. Yani genetik mirastır. Yapısal kanal darlığı 30'lu yaşlarda ortaya çıkar. Kadın erkek ayırt etmez. Ama bizim kendimizin yıprattığı kanal darlığı 50'li yaştan sonra ortaya çıkar. Erkeklerde daha baskındır. Çünkü erkeklerin biraz daha ağır kaldırma kapasitesi yüksektir. Vücutları biraz daha dayanıklı diye daha ağırlıkla aslında biz test ederiz omurgalarımızı. O yüzden de omurgaların gelişimi biraz o sertliğe dayansın diye daha sertleşir, daha gelişir ama kanalı da daraltır. Kanalı daraltır. Peki tedavi seçeneklerimiz ne hocam? Hani birçok hastalıkta sen de bilirsin. İşte buna bir ilaçla deneyelim, yok buna bir fizik tedavi deneyelim, yok buna ozon verelim, yok buna akupunktur verelim falan gibi böyle tedavi seçeneklerimiz vardır. Evet. Ama kanal darlığının tedavi seçeneği yoktur. Kanal darlığının tek bir tedavisi vardır, o da cerrahi. Cerrahi. Neden mi? Mekanik bir olay. Yani ben hastalarıma erkekte daha yoğun kanal darlığı olduğu için anlatırken bir arabadan bahsederek anlatmayı çok hoşlanıyorum. Onlar daha iyi anlıyorlar. Çok güçlü bir motoru olan arabanız var diyorum şimdi. Yani 3000 motor, 5000 motor bir arabanız var. Müthiş, gaza bassanız uçacak. O kadar güzel bir arabanız var ama teker dönmüyor. Yani davlumbaz, tekerin çevresindeki davlumbaz tekeri sıkıştırmış, araba gitmiyor. Ya arabanın kaportasında, arabanın beyninde, arabanın direksiyonunda bir şey yok, motorunda bir şey yok. Sadece teker dönmüyor. Dar kanalda böyle bir şeydir. Arabayı yıkatmanız, kaportayı değiştirmeniz, direksiyonu değiştirmeniz bu arabanın ilerlemesini, yani gitmesini sağlamayacak. Sadece o davlumbazın açılması, tekerin dönmesini sağlayacak ve yola gidecek. Dar kanal da böyle. Yani dışarıdan süreceğiniz krem, yatıracağınız bilmem işte kırmızı taş, yeşil taş, mavi taş falan yatakları yok. Şöyle yatak, böyle fizik tedavi, böyle ozon, böyle akupunktur hiçbir faydası yok. Cerrahi olmalı. Kesinlikle mekanik bir bası var. O mekanik basıyı ortadan kaldırıp o sinirin geçişini açmanız lazım. Açmadığınız takdirde kolay kolay o hasta belki aralıklı iyilik dönemi olabilir. Yuttuğu ilaca bağlı. Belki işte kullandığı kreme bağlı. Çok aralıklı. 3 gün, 5 gün, belki 3 saat. Ama ondan sonrası yine o mekanik olarak bası devam ettiği sürece kanal darlığının maalesef bütün semptomlarını yaşayacaktır. Peki ameliyat sonrasında iyileşme süreci nasıl oluyor hocam? Önce ameliyatı anlatayım mı? Anlatalım. Neden Daha biliyor güzel musunuz? Ameliyat çünkü yani korkulacak gibi değil. Şöyle bir anlatayım. Eskiden biz bu ameliyatları kanal dar diyorduk ya. Kanalı açmamız lazım diyorduk ve açık ameliyat yapıyorduk. Yani boydan boya yarıyorduk ki bunu gerçekten bir beyin omurilik sinir cerrahı olarak şunu söylüyorum. Dehşete düştüğünüz ameliyatlar, o açık ameliyatlar. Çünkü arka taraftaki bütün destek dokularını böyle alıp elimizde roncur denilen bir alet var, böyle kuş gagasının büyük kısmı, yani kerpeten gibi diyelim. Çatır çatır alıp böyle sucuk gibi soyup evet omurilik açıldı, bundan sonra rahat yürür diye çıkıyorduk ameliyattan. Hasta ne oluyordu? Evet, hasta gayet güzel yürüyordu ama ayakta duramıyordu. Çünkü orada destek dokuları gidiyordu. Hastayı bir destek dokusundan mahrum bırakıyordunuz, arka destek dokularından. Öndeki omurgayla tutunmaya çalışıyordu ve birçok hastamız daha sonra anlıyordu ki ben ameliyat oldum, çok rahatım ama korseden kurtulamıyorum. Çünkü destek dokusu yok, korse onu tutuyor. Dik duramıyor. Dik duramıyor. Oturamıyor bile. Yani o kadar kötü. Açık ameliyatın gerçekten hani inanılmaz zararları var. Ben insanlık artık tarihe gömülmesi gereken, insanlığın belli bir döneminde yapılmış ameliyat şekli olarak söylüyorum. Bütün hastalarıma bunu anlatıyorum. Ama şimdi ne yapıyoruz? Biz bir delik açıyoruz. Şimdi cildinden 1.4 veya 1.5 santimlik bir delik açıp oradan mikroskopla 40 kat büyütüyoruz. Ve mikroskopla kemiğin arkasında, o kanal darlığı olan kemiğin arkasına geliyoruz. Geldikten sonra bu diş hekimlerinin hani dişi oyma bir aleti vardır. Bızz bızz çalışır. Evet. Motor deriz biz ona. High speed drill, yani hızlı çalışan bir motor. Biz o motorla pır 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 yapıp güzelce bir tarafından girip sinirin geçtiği ilk kanalı açarız. Sonra aynı taraftayken hastaya bir pozisyon veririz. Bir de mikroskopa bir pozisyon veririz. Karşı tarafı da tıraşlarız. İki taraflı yani hastanın ayaklarına giden sinirleri açarız. Buna unilateral girişte, yani tek taraflı girişte iki taraflı
mikro dekompresyon, yani mikroskop altında o sinirlerin rahatlatılması ameliyatı. Tedavisine. Tedavi bir delik olunca, şimdi yaşça bizlerden büyük olan birçok dar kanal hastasının hani ameliyattan sonra sadece şunu söylediğini biliyorum. Hocam sen beni ameliyat ettin mi? Ameliyat dediğin büyük Şifa cerrah buldum. büyük açar. Sen ne yapıyorsun falan. İnanın bu eleştirileri ben 20 yıldır alıyorum. 97'den beri ben mikrocerrahi yapıyorum. Evet. Sen ne yaptın ya falan diyor. Bana bir mucize mi oldu? Herhalde bir ilaç verdin de ben böyle yürüyorum. Çünkü ameliyattan sonra 2 saat sonra bir şeyler yediriyoruz. 3. saatte ayağa kaldırıp dolaştırıyoruz. Eskiden 3-5 metre bile yürüyemeyecek halde olan hasta bir bakıyorsunuz koridor boyunca yürüyor. Şimdi bakıyor, bir bana bakıyor, bir kendisine bakıyor, bir yara yerine bakıyor, bir santimlik, 1,5 santimlik Bu muymuş yere. benim sorunum? Bir de dikiş yok falan, bir bant yapıştırıyoruz ya. Evet. Önemsemiyor bile, sanki sivilce aldırmış gibi. Emin misiniz diyor beni ameliyat ettiğinizden. Yani inanılır gibi değil. Aslında biz neyi kullanıyoruz? Biz mikroskopun avantajını kullanıyoruz. Bir de tabii ki tecrübelerimiz artık çok ilerledi. Hani hasta diyor ki mesela ben 85 yaşındayım hocam. Ne yapacağız? 85 yaşında hasta anestezi alabilir mi? Alamayabilir. 85 yaşındaki hastanın şekeri, tansiyonu, belki akciğerleri yetersiz. Onu ameliyat edemeyebiliriz. Ama yaptığımız işi mikrocerrahi, anestezimiz de biliyor. Beraber çalıştığımız anestezi. Biz beline bir iğne yapıyoruz. Anestezi uzmanı tarafından. Buna epidural deniyor ki epidurali kadınlarımız çok Evet, iyi bilirler. biliyoruz. Yani prenses Doğumlarda. doğum. Doğumlarda kullanırlar. Biz o prenses doğumu uygularız. Ama doğum değil, oradaki darlığı doğurttururuz. O darlığı açtıktan sonra hastamız zaten bir bakar. Bilinci yerinde, yani aynen. ameliyathanede uyumamış, genel narkoz almamış, herhangi bir vücuduna zararlı bir şey olmamış, uyanmama tehlikesi, narkozdan bayılma, ayılma tehlikesi olmadan ameliyatı olmuş. Kendisi de ameliyat sırasında ayaklarını oynata kendini de test etmiş ama Allah korusun bir felç olayı olmadan. Sonra yakınlarını ameliyathane kapısında gülerek karşılamış. Ondan sonra 2 saat sonra da yemek yemiş ve ayağa kalkmış. Şimdi baktığınız yerde aslında sistem olarak biz eskiden nasıl dumanla haberleşilirdi, sonra çevirmeli telefonlarla, şimdi cep telefonuyla. Nasıl sistem gelişiyorsa, ilerliyorsa tıpta da aynı gelişmeler var. Teknolojiyle beraber. Teknolojiyle beraber. Onu iyi kullanmak, yerinde kullanmak ama. Kesinlikle. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. İlk Rica geldiniz hocam. Ağzınıza Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok Ben güzel çok bir mutlu sohbet oldum. oldu. Burası benim eski mekanım olarak TV8 ailesine de çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sizlerin nezdinizde. Çok güzel program yapıyorsunuz. Ağızlarınıza Teşekkürler sağlık. hocam. Teşekkür Sağ ederiz. olun. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Kulaksızoğlu'ydu. Kendisiyle kanal stenozunu, daha doğrusu omurilikteki kanal daralmasını ve tedavisini konuştuk. Oldukça hoş, oldukça güzel bir sohbet oldu her zamanki gibi. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam edecek. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada arkadaşlarımızın sizler için hazırladığı görüntüler var. Hep birlikte izliyoruz.